Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yapraktan nasıl çoğaltılır bu yöntemi göstereceğim. Elimde gördüğünüz orkide artık tüm yapraklarını kaybetmiş bir orkide. Hemen çiçek dallarını kesiyorum. Ve bu orkideyi gövde kısmından keserek yeniden canlandıracağım. Orkideyi gövde kısmından ayırdım. Gördüğünüz gövde kısmındaki çiçek dallarını ve daha çok odunsu olan kısmı kesiyorum. Orkideyi çeşmede bol su ile iyice yıkayacağım ve daha sonra dezenfekte edeceğim. Orkideyi çeşmede bol su ile iyice yıkıyorum. Orkidemi bol su ile yıkadım. Şimdi orkidemi dezenfekte edeceğim. Orkideyi dezenfekte etmek için ilk olarak orkideleri dezenfekte edebilmek ve vitamin desteği sağlayabilmek için toz zerdeçal kullanacağım. Toz zerdeçal özellikle hastalıklı orkide köklerini onarır. Bir silme çay kaşığı kadar kullanıyorum. Bir bardağın içerisine koyuyorum ve üzerine 200 mililitre kaynar su ekleyeceğim. Daha sonra suyu soğumasını bekleyeceğim. Bunun için 1 saat kadar bekletiyorum serin bir yerde. Hazırlamış olduğum toz zerdeçal karışımı soğudu. Şimdi süzüyorum. Süzerken en alttaki tortusunu koymuyoruz. Dikkatlice süzmeniz gerekiyor. Bakın bunu tekrar üzerine su koyarak orkidelerinizde gübre olarak kullanabilirsiniz. 200 mililitre zerdeçallı suyun üzerine su koyacağım. Bunu 1 litreye tamamlayacağım. Yani 800 mililitre su koyuyorum. Bir litreye tamamladım. Zerdeçallı suyun içerisine orkidemi dezenfekte etmek için batırıyorum. Orkidenin hem yaprağı hem de beyaz gövde kısmı bu suyun içerisinde iyice dezenfekte olması gerekiyor. Özellikle hastalıklı orkidelerde yaprakların kısa sürede iyileşebilmesine de yardımcı olur. Şimdi bu suyun içerisinde 30 dakika bekleteceğim. Hazırlamış olduğum gübreyi ilk olarak orkidelere 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Her bir orkide saksısına 8 yemek kaşığı kadar bu gübreden veriyoruz. Hazırlamış olduğum sıvı gübreyi orkide yapraklarına tek tek sıkacağım. Özellikle orkidelerinizde yaprak hastalıkları varsa ya da böceklenmeler varsa hem orkide yapraklarının üst kısmına ve alt kısmına da sıkmanız gerekiyor. Böylelikle böcek ve hastalıklardan kısa sürede kurtulmuş olursunuz ve orkide yaprakları daha canlı ve daha parlak olur. Burada dikkat etmeniz gereken yaprak aralarında biriken suyu bir pamuk ile mutlaka alın.
Eğer benim gibi orkideleri ev ortamında büyütüyorsanız kesinlikle bu şekilde direkt bekletmeyin. Yoksa çürür ve mantar hastalığına sebep olur. Yine diğer orkidelerime de aynı işlemi uygulayacağım. ...30 dakika bu suda beklettiğim orkidemi şimdi çıkaracağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, artık orkidemi yeniden köklendirebilmek için bir pet şişe ihtiyacım var. Pet şişenin kapağını kestim. Plastik kısmını biraz düzelteceğim. Kapağını kestim. Plastik şişemin alt kısmı bu. Bunun içerisine orkidemizin köklenmesi için bir ortam oluşturacağız. Biraz önce sizlere gösterdiğim kapak kısmına bir pamuk yerleştireceğim. Yan kısmına kesik koymuştum. Bu pamuğu içine yerleştirmek için. Pamuğu bu şekilde koyduktan sonra köksüz orkidemin gövde kısmını tam pamuğun ortasına yerleştiriyorum. Ve yeni yerinde köklenmesi için tam orta kısmına koyuyorum. Bu yöntemde orkide pamuk yardımı ile sürekli suyu çekerek nemli bir ortam oluşturacak. Su miktarını çok koymamanız gerekiyor. Gövde kısmına kadar ulaşmayacak. Sadece su miktarı pamuk içerisinde olabileceği kadar koymanız gerekiyor. Bakın su seviyesini gösteriyorum. Bir parmak yüksekliğinde ve gördüğünüz üzere pamuk zaten suyu çok çabuk çeker ve böylelikle orkidemizin gövde kısmının sürekli nemli kalmasını sağlayarak yeni kökler çıkarmasını hızlandırmış olacağız. Bu işlemde ara sıra kontrol edip su azaldıkça suyu eklemeniz gerekiyor. Hemen sizlerle aynı yöntemde daha önce denediğim başka bir orkidemi de göstermek istiyorum. Bu orkidemde bir ay önce bu yöntemi uyguladığım bir orkide. Şu anda bol miktarda yeni kökler çıkardı. Hemen yakından göstereceğim. Orkidem şu anda bol miktarda yeni kökler çıkardı. Bu gördüğünüz yaprak yeni çıkan bir yaprak. Bakın hem daha canlı ve şu anda daha küçük. Yani bu yöntemde orkide hem yeni yaprak hem de bol bol yeni kökler çıkarır. Bu sürede var olan yaprağında da yumuşama olabilir. Bu gayet normaldir. Bakın gördüğünüz gibi kökler şu anda giderek uzuyorlar. Pamuğun sürekli nemli kalması gerekiyor. Su koymayı unutursanız bu şekilde pamuk kuruyabilir. Bu yüzden sürekli suyu kontrol etmeniz gerekiyor. Orkideleriniz
Bu şekilde bol bol yeni kökler çıkaracaktır bu yöntemde. Özellikle orkidenizi bu tarz yöntemlerde sıvı bitki besinleri kullanmıyorum ben. Sadece bol ışık alan bir pencere kenarına yerleştiriyorum. Bu tarz orkidelerde kök uzunluğu en az 5 ya da 6 santim uzunluğuna gelmeden toprağa ekmiyoruz. Bu orkidenin son halini de sizlerle paylaşacağım. Bu yöntemde pamuk zamanla bu şekilde olur. Bu gayet normaldir çünkü sürekli suyun içerisine kalıyor. Artık pamuktan kurtarıyorum ve gördüğünüz üzere birçok yeni kök ve yeni yaprak çıkardı. Bu ilk yaprağıydı ve yeni bir yaprak daha çıkarıyor. Kökler de artık istediğimiz uzunluğa geldi. Orkideyi toprağa ekebilmek için bu kök uzunluğu yeterlidir. Yani her bir kök uzunluğu 4 ya da 5 santim ve gördüğünüz üzere 3'ten fazla kökü var. Bunu toprağa ekebilirsiniz. Fakat ben orkideye su kültürüne koyacağım. Su kültürüyle büyütmeyi tercih ediyorum. Su kültüründe suyu bir vazonun yarısı kadar koyuyoruz ve orkideyi üzerine oturtuyoruz bu yöntemde. Bu yöntemde orkide sadece kök uçlarıyla suyu çekerek büyür. Orkidenin köklerinin tamamen suyun içerisine daldırmanıza gerek yok. Uçlar hafif bir şekilde suya değerse orkide yeterli olan suyu çekmiş olur. Bu yöntemde orkide aylarca kalabilir. İster bu şekilde su kültürü uygulayın, isterseniz toprağa ekebilirsiniz. Su kültüründe vitamin desteği sağlamak isterseniz yarım saatliğine vitaminleri 15 günde bir verebilirsiniz. Su kültüründeki orkidenin mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Bu yüzden pencere kenarına konumlandırın. Direkt güneş almadan bol ışık alması orkidenin gelişimi için yeterli olur. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için hemen abone olup bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.